Yeni videomuzdan hepinize merhaba. Merhaba. Bugün yine yollara düştük Melis'le. Bizim bir pazar günümüz var. O yüzden pazarı değerlendirmek için erkenden yola çıkmaya. Birkaç haftadır video çekemiyorduk işlerin yoğunluğundan. Takdir edersiniz ki biz henüz tam zamanlı YouTuber değiliz. Tam zamanlı YouTuber olana kadar bizi idare edersiniz diye düşünüyoruz. İdare edemem anne. Ederler. Şöyle planımız yok ama gezeceğimiz yerler var. Ben Antalya'da olmama rağmen çoğu yeri görmedim. Bu Evet. YouTube vesilesiyle ben de gezmiş olacağım sizinle. Gideceğimiz tek garanti yeri açılışta söyleyebilirim. Side Antik Kenti'ne gidip oranın hem gündüzünü hem gecesini size göstermeye çalışacağız. Çünkü gece ışıklandırması yapmışlar. Işıklandırma çok güzel. Evet. Sosyal medyada birçok kişiden görüyorum. O zaman Orada görüşürüz diyelim. video aksın. Hadi. Teşekkürler. Manavgat'ımızın nadide güzelliklerinden biri olan Manavgat Şelalesi'nin oradayız. Gelirken Ama nasıl buradayız? hop saniyede. Ben buraya gelmeyeli 10 seneyi geçmiştir. Melis hiç gelmemiş. Evet, Navigasyon açalım dedik. Navigasyon bizim şelalenin karşısına getirdi. Şu arkasından an da. karşı taraf normal giriş yapılan seyir terası olan taraf. Biz onun karşısındayız. Yanlışlıkla buraya geldik ama yanlışlıkla olan şeyler hep daha güzeldir ya. Burası daha güzel. Şimdi şelalenin yanına kadar ineceğiz. Aşkım. Karşı tarafta şelalenin yanına inilmiyor mu? Değil mi aşk? Poz mu veriyorsun? Para verilen yer beleşe. Zaten nasıl geldiğimizi de çektik, onu da koyarız. Nerelerden girdiğimizi. Hakikaten ya. İllegallik bizim işimiz. Gel bir suyun yanına inelim. Hadi. Bak karşı taraftan gelseydik yasal Arkanda. yollardan suyun yanına inemezdik. Bazen balık bile tutuyor ya. Demek balık da var burada. Karşıdan gelseydik şurada biz de uzaktan şelaleye bakacaktık. Ama şelalenin dibindeyiz. Kim attı bu oku? Olmaz böyle şey. Kim bu? Sus kurt. Tarkan. Tarkan. Ay! Evet. Maşallah. Gene bir atlı. Biliyor musun bundan sonra gümrük muhafaza müdürü ne oluyor? Neyin oğlusun? Gümrük muhafaza müdürü. O ne? Polis gibi bir şey. Her şey ondan soruluyor. Çok büyük bir şey ha. Çok büyük bir şey. Muhtardan da mı büyük? Büyük. Jandarmadan da mı büyük? Jandarmadan da büyük. Kopuk Yaşar'dan? Kopuk Yaşar'dan da büyük. Devlet gibi bir şey. Her şeyin üzerinde. Suya dikkat et aşkım. Ayakkabını ıslatma. Çok güzel. Değil mi? Ve bu taraftan gelmenin bir diğer avantajı. Suyun güzelliği. Oo, su soğuk ne güzel. Suyun kenarına kadar inebiliyorsunuz. Şelale karşıda. Ben bir ayaklarımı sokacağım.
Çok güzel. Soğuk mu? Çok Sen daha gir güzel. bakalım, gir. Çivi gibi. Benim ayaklarımın altı eskiden bir lastik reklamı vardı, onun gibi. O yüzden dümdüz yürüyebiliyorum. Çok güzel. Ayaklarımı hissetmiyorum yalnız. Yani klasik Manavgat Şelalesi videoları hep o balkondan. Bu biraz değişik bir açıdan oldu. İyi ki buradan gelmişiz. Değil mi? Bilseydim şortumu getirirdim ya. Gerçekten bak ne kadar güzel yüzüyorlar. Buz gibi. Su buz buz. Yemin ederim buz. Bir elimi kolumu yıkayayım şuraya gelmişken. Buz gibi. Mikrofonu ıslatmadım değil mi? Squat yapıyor gibisin. He? Squat yapıyor gibisin. Aşkım şortun değecek, popan ıslanacak. Yaklaşıyor mu o kadar? Evet. Çok iyi geldi biliyor musun? Aşkım yazın o sıcaklarında niye biz buraya gelmedik? Aşkım Parıltı. hiç bu ihtimal gözümün önüne gelmedi ki. Çünkü Hatırlamadım sen de ya. bu tarafı bilmiyordun bence. Aynen. Bizim soğuk su deyince aklımıza hemen Isparta tarafı, Aynen yazılı kanyon. Yazılı Kanyon, cart curt geliyor. Ne biçim Antalyalıyız anlamadım ki. Keşfediyoruz biz de. Bizim insanları keşfetmesi için yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Biz kendimiz Yönlendirdik işte. Doğru. Tel Bu taraftan örgülerden gelin. geçtik o kadar. Karşıdan gelin. Buraya gelmeyin, karşıdan girin, oradan bakın. Burası bize kalsın. Aşkım, sektirme yarışı yapalım mı? Hadi. Suya paralel tutacaksın. Ters değil. Öyle düz. Öyle atacaksın. Bir kere bile sekmedi ya. Bak tut, beni çek. Bak aşkım. Evet. Şimdi taş sektirirken yapılması gerekenler. 1. Yaş almak, tecrübe kazanmak. Önce şunun gibi bir tane yassı taşı bulursun. Evet. Şöyle. Yassı taşı bulursun. Evet. Sonra onu parmağına şu şekilde oturtursun. Evet. Gördün mü? Sonra onu paralel bir şekilde, suya paralel bir şekilde tutarsın. Çekiyor musun suyu? Şimdi paralel bir şekilde de bütün gücünle atarsın. Bu. Ve 2 kere seker. Yapamazsın. Hayır olmadı bak. Bir tane daha yapayım. Şimdi bir daha çek. Çekiyor musun? Bu su bozuk. Sektirilmiyor. Sudan kaynaklı. Tabii. Benden ya da Bozuk. taştan değil, su bozuk. Şelaleden sonra tabii ki Manavgat'a gelip nereyi görmek olmazdı. Side Antik Kenti'ni. Şu an Side Antik Kenti'ndeyiz. Şu an tarihin içinde resmen adım atıyoruz. Biraz önce tarihin üstünde dinlendim hatta. Şurada bir tane taş vardı. Üstünde biraz dinlendim. Yaklaşık 3000 senelik sütun. Düşün. Ben gibi. Ben de sütun gibiyim değil mi aşkım? Kesinlikle. Aşkım bize Side ile ilgili biraz bilgi verir misin? Tamam, sen manzarayı gösterirken. Şimdi burası Manavgat ilçesine bağlı Side Antik Kenti. Limanda yer alıyor. Tarih boyunca da böyle Likyalılar, Persler, Büyük İskender, Romalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ve liman şehri olarak kullanılıyormuş. Side, Luvi dilinde yani Anadolu'nun en eski dillerinden biri olan Luvi dilinde nar demekmiş. Nar bereketi simgelediği için onlar için nar sembolünü kullanmışlar. Hatta o dönem kullandıkları para biriminde bile, paraların üstünde bile nar resmi varmış. Side'nin kendine ait bir de dili varmış ama o dili hiçbir tarihçi çözümleyemediği için Side'nin dili diye sallamış geçmişler. Belki de bütün dünya konuşuyordu, kimse bilmiyor. Şuradan mı gideceğiz, buradan mı? Buradan gidelim değil mi? Aha. Burada böyle yürüyerek gezebiliyorsunuz. Ayrıca yürüyerek gezmek istemeyenlere de böyle arabalar mevcut. 125 liraymış o araba ve 6 kişi galiba değil mi? Birleşip arabaya başı mı, binebiliyormuş. araba başı mı bilmiyorum ama Kişi başı 20 liraya denk geliyor galiba. 125 lira dedi. Ama bence yürüyerek gezmek bence çok güzel. Baksana güzelliğe.
Hem sokakta gezerken hem tarihin içine gömülüyorsun resmen. Biz müze kısmından başlayalım. Hadi. Buraya müze kartıyla giriş yapabiliyorsunuz. Ama akşam geldiğiniz zaman müze kartı geçmiyormuş, bilet almanız gerekiyor. Bir de gece müzeciliği var ya. Evet. Şu yolun güzelliği. Kim bilir kimler kimler gezdi burada ya. At arabasıyla gezenler. At arabası dediğim o bizim bildiğimiz at arabalarından değil. O lejyonerlerin gezdiği at arabaları var ya, arkada ayakta durulan. Biz müze kartımızla girdik. Girer girmez bizi sütunlar karşıladı. Buraya B Caddesi deniliyormuş. Aşkım, bilgi vermek ister misin? İsterim. Çünkü ben bu işlerin adamıyım. Evet. Ben eski rehberim arkadaşlar bu arada. Kokartım yoktu ama iyi bilirdik bu işleri. Şu an B Caddesi'ndeyiz. Burası antik çağlarda pazar yeriymiş. Bu sağlı sollu sütunların aralarında hep dükkanlar varmış. İnsanlar burada sosyalleşmek için, alışveriş yapmak için burada buluşuyorlarmış. Aynı zamanlarda da flörtleşmek için. Antik flört. Nasıl flörtleşiyorlardı acaba? Çocuklar burada hep koştururlarmış. Gerçi o zamanlar ortalama insan ömrü 20-25 sene olduğuna göre çocuk dediğimiz 5-6 yaşındaki çocuklar da orta yaşlı oluyor. Delikanlı. Değil mi? Orta yaşlılar. Anasını satayım. Antibiyotiği kim buldu ya? Allah, gidip alnından öpmek lazım. Geçen Reels'lerde gördüm. Antibiyotik sayesinde insan ömrü 70-75 yıla uzadı diyordu. Allah razı olsun ondan. Bir ondan bir de Carrier'dan. Reklam olacak ama Alako Carrier mi? klimayı bulan. Biz Antalyalıyız. En çok dua ettiğimiz adam o. Yalnız Antalyalıyız demişken gerçekten Side Antik Kenti'ni bu aylarda gezmek çok mantıklı bir şeymiş. Yani O kadar düşün, güzel bir hava var ki şu anda. buran 60 derecede yürüdüğünü düşünsene. Şu an firil firil esiyor. Şurada çeşmeler varmış. Şurada mesela su yolu var. Mutlaka bak. Şuralar dükkanmış. Dükkan olduğunu düşün. Buradan hep su akıyor. Buradan alışverişler falan yapılıyor. Şuradan at arabaları geçiyor. Aa, canlandırsana gözünde. At mı olayım, araba mı? At Ya insan ne kadar duygulanıyor böyle görünce. Yani ben de bir de canlandırma olayı çok fazla var. Bir şey söylediğin zaman anında gözümde canlandığı için Aşkım, yazarların da en büyük yazarların ortak özelliği o ya. Ne kadar iyi betimlersen insanın gözünde o kadar, zihninde o kadar canlanırsa o kadar iyi yazar olursun. Bak şurada da çeşme var. Aşıklar Çeşmesi'ymiş. Orada gençler buluşurlarmış, flörtleşirlermiş. Öyledir herhalde. Salladım ama. Olabilir yani mi? iyi ki aşık atışmaları falan demedin. Ne yapacak? Başka nerede buluşacak bu gençler? Şimdi C Caddesi'ne giriş yapıyoruz. Bu cadde milattan sonra 1. yüzyılın ortalarından sonra inşa edilmiş. Yani yaklaşık 2000 yıl önce. Adamların yaptığı 2000 yıl önceki eserlere bak. Bizim 20 yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor dayanıksız diye. Milattan sonra 5. yüzyılın 3. çeyreğinden sonra bir çeşme yapısına dönüştürülmüş buralar. Bazı bilgileri okuyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Sonuçta ben Antik Roma'da yaşamıyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sindeyim. Bu kazılarda çatıyla ilgili bir şey bulunamamasının sebebiyle buranın çatısının ahşapla kapalı olduğu kararına varmışlar. Öyle mi? Ahşapla kapalıymış üstü. Bak, az önce sizin müteahhitliğinizi övdük. Şu yazı oldu mu şimdi? Buraya kentsel dönüşme de girmez burası. Ama ne kadar zamandır ayakta bırak da. Burası hamama benziyor aşkım. Ama bir bilgi var orada. Piskoposluk Sarayı olarak kullanılan bir. Şimdi C Caddesi'ne giriş yaptığımızda sağ tarafta bir yapı gözüküyor. Aşkım, bu yapı neymiş? Hastaneymiş. Şu 4 mekan yan yana hepsi hastaneymiş. Bölümler birbirine kapı ile bağlıymış içeriden. Alt katta izlenen plan ikinci katta da yenileniyormuş. Şurada. Alt kattaki mekanlar 3 gözlü basık menfezlerle, üst kattaki tuğla kemerli çift kemerlerle aydınlatılıyormuş. Aydınlatmayı bile düşünmüşler. Zaten girdiğiniz zaman şöyle yapıların üstünde açıklamalı bilgileri de vermişler. 11. sokakmış burası. Sokağın iki yanında yer alan mekanlar konut ya da dükkan işlevi görüyormuş. Gel bir içeriye gidelim, evlere girelim. Kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum ev sahiplerinden. İnşallah etmezler yani. Ederlerse de Allah rahmet eylesin. Ya da Tanrı onları kutsasın şu an. Bunların dini neydi acaba? Bunlar milattan Evet. önce ya bir de. Peki bunların dini neydi der demez ezanın başlaması? Evet. Yüce Rabbim de büyüksün.
Bak şunlar evmiş aşkım. Şu kapıya baksana girişteki. Gel. Kapatmışlar ama hep ya taşlar falan. Bunun altında yapı var işte. Kapatmışlar. Ben de seni çektim. Baksana orada da kapı var. Hep evler var. Demek ki karşılıklı. Aynen. Haneler. Ne güzel bir sokak ya. Burada Çok yaşamak güzel. isterdim. Ha. Tabii bu çağda, o çağda değil. Ben 21. yüzyıl çocuğuyum. Ben başımın ağrımasını bıraktım. Ağrıyacağını hissettiğim an ilaç içen bir insanım. Ne yapacaktım? Buramı Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi kobraya mı sokturacaktım? Bu yapının önce 3D oluşturulmuş şurada resim var. Onu gösterir misin aşkım? Şöyle yapıyı gösterdikten sonra Burası cimnazyummuş. Bak şurada. Burası bu kare yapı. Şöyle bir kareliği göstersene aşkım. Komple bir cimnazyummuş. Cimnazyum yani o dönemlerdeki okul. Sportif ve entelektüel bilgilerin aktarıldığı, yani bizim şimdiki lise tarzı bir yer. Spor lisesi kadar çok spor yapılıyor mu acaba? yapılıyordur kesinlikle. Onlarda spor önemli ya. Tabii ki de. Bir de gladyatör yetiştiriyorlar ama gladyatörler de kölelerden oluştuğu için soylular gladyatör olmuyor. Böyle bir yer, okul gibi bir yer yani burası. Okullara da neydi adamın adı? Gimnasyarç diye okul müdürü gibi bir adam atıyorlarmış. O okul müdürünü halk meclisi tarafından seçiliyormuş. Tiyatroya toplanıp kim müdür olsun diye seçiyorlarmış. Şimdiki milli eğitim gibi. Toplanıp atıyorlarmış adamı. Şurası neresi peki? Yapının o kısmı. Orası yönetimin olduğu alan. Müdüriyet gibi. Şimdi geliyoruz zaten yavaş Disipline yavaş. gidecek kadar yaramazlık yapan çocuklar oraya çağrılıyormuş. Bu arada bu cimnazyumda hamam da var. Şu karşısı hamam. Onu da göstereceğim birazdan. İmparator Salonu, kuzey ve güney tarafta yer alan salonlar ise özel salonlar olarak değerlendiriliyor. Antik Kent Müzesi'nden çıktık. Şu an Side'nin sokaklarında yürüyoruz. Side'nin sokakları da tarihi yapılarla çevrili. Baksana. Çok güzel ya. Binaların altında bile tarihi yapılar var bak. Az önce bir tane otel gördüm. Altında hamam vardı. Bak burada bile sütunlar var. Şunun gibi. Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi burası. Ben Side'yi çok beğendim. Sevdin mi aşkım? İlk Evet. defa geliyorsun sen. Sen söyle. Yani Side'de Ben daha önce otellere gelmiştim. geldim ama böyle Side'yi, çarşısını, gezme fırsatım olmamıştı. Ama ben çok beğendim. Side sahil şeridinde yürüyüş yolundayız. Dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri olabilir. Şuraya bakar mısınız? Değil mi aşkım? Tarihle birlikte yürüyorsun baksana. Eski Bak ve burası yeni çatışması resmen. Tapınakmış. Demeter Tapınağı. Athena ve Apollon Tapınağı'nın doğusunda bulunan meydanın güneydoğucunda yer almaktaymış. Hadi gel. Arkadaşlar normalde reklam yapmam ama şu sahil şeridinde o kadar fahiş fiyatlar uyguluyorlar ki. Şurada Adelphiye diye bir kafe bulduk. Bir anne kız tarafından işletilen çok tatlı bir anne kız. Normal kafe fiyatları yani. Ön tarafta uygulanan fahiş fiyatlara inat olsun diye çok uygun fiyatlı normal. Ürünleri de kendi elleriyle yapıyorlarmış. Çok lezzetli. Şöyle bir kafeye geldik. Şu yolun sonu tam Apollon Tapınağı'na gidiyor. Şuradan böyle gelebilirsiniz gelmek isterseniz. Bu da köpekleri Hector. Şu an hastaymış. Geçmiş olsun. Kafenin altı da böyle antik sütunlar var. Zemini cam yaparak onlardan da mahrum bırakmamışlar.
Ve Side Antik Kenti'nin son noktası. Bütün Side fotoğraflarında, kartpostallarda gördüğünüz o meşhur tapınak. Apollon Tapınağı. İşte bu. Bu tapınak milattan sonra 2. yüzyılda ışık, sanat ve kehanetin tanrısı olan Apollon'a adanmış. Milattan sonra 2. yüzyıl Side'nin en parlak olduğu dönemmiş. Roma İmparatorluğu döneminin en parlak dönemi. Ve şuradaki tapınakta şu aşkım. Şu. Apollon'un kız kardeşi Athena'ya adanmış. O da savaş ve bilgelik tanrısı. O zamanlarda tanrıdan geçilmiyormuş ha. Tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman. O yarın yüzünü. Aşkım senin yüzüne şu an güneş vuruyor ya. Ben ne diyorum? Sen yüzünü ne hale sokmuşsun? O yarın O yüzünü bir sırada daha... benim yüzüm. Bir daha görek. Yalnız bütün eşyalar bende olduğu için. Ne yapalım? Sen Cevat Kelle gibi geziyorsun. Hatırladın mı Cevat Kelle'yi? Hayır. Ekranın şurasına bir yere koydum Cevat Kelle'yi. Hatırlamayanlar için. Görmediniz ama Melis'in gözlüğü buradan gözüne düştü. Kameraman olmak kolay değil. Öyle mi Cevat Kelle? Tapınak dönemin en gösterişli mimari stillerinden biri olan Korint tarzındaymış. Bu Apollon Tapınağı. Ben okuyordum burada. Kopya çekerken beni niye çekiyorsun? Tabii ki de şey yapacaksın. Ama daha önce okuyacaksın. söylemiştim Biz ben. de öğreniyoruz. Ben Romalı değilim. Tabii ki de bakacağım. Normalde etrafı sütunlarla çevrili büyük bir yapıymış. Bu 5 adet ayakta duran yapı 1980'lerde yapılan restorasyondan sonra dikilen en etkileyici bölümmüş bu. Evet. Bu 5 değil ama 6 tane var. Şurada var. 4, 5. Nerede 6 tane var? Kaç tane sayıyorsun? Saymayı unut. Ve bu arada burası Türkiye'nin en ikonik gün batımlarından birini izleyebileceğiniz nokta. Ve bizim de izleyeceğimiz. Aynen. Birazdan günü burada batıracağız sizinle beraber. Birlikte izleriz. Altın saati burada karşılayacağız. Yabancıların golden hour dedikleri saat var ya, o. Burası da tarihi Side Limanı. Hemen Apollo Tapınağı'nın arkasında yer alan tarihi Side Limanı. Milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş küçük bir balıkçı ve ticaret iskelesi olarak kullanılıyormuş o zamanlar. Ama asıl kimliğini Helenistik dönemde kazanmış. Milattan sonra 2. yüzyılda ise Roma döneminde altın çağını yaşamış. Yalnızca yerel malların böyle zeytinyağı gibi, şarap gibi ticaretinin yapıldığı bir merkez değil. Aynı zamanda Pamfilya bölgesindeki en büyük uluslararası ticaret ve köle ticareti merkeziymiş bu liman. Şu an modern yapısıyla böyle tekne turlarına falan ev sahipliği yapıyor. Şöyle ticari ve özel yatlara ev sahipliği yapıyor ama o zamanlar buralarda köle satılıyormuş. Şimdi modern köle gerçi ama. Milattan sonra 4. yüzyılda kumla dolmuş. Ondan sonra korsan saldırıları falan derken halk terk etmiş ve günümüzdeki restorasyonla yeniden canlandırılışına kadar da öyle kalmış. Yalnız şuranın güzelliğine bakar mısınız?
Aşkım bu Neil Armstrong'un aydaki ayak izi değil mi ya? Ta kendisi değil mi? Benim için küçük ama insanlık için çok büyük bir adam. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir video oldu. Bir solukta buraya kadar geleceğinizi umuyorum. Bence de. Değil mi aşkım? Side'nin sabahını ayrı, akşamını ayrı gördük ve bayıldık. Melis çok sevdi Side'yi. Evet. İlk defa geziyormuş. Ben de uzun zaman sonra ilk defa gezdiğim için benim için de ilk gibi oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İşte karşı apartmandakiler full herkes çıktı ama bizim buradan görünmedi yani. Aa, ne oldu ki acaba ya? Şu an hala polisler orada. Bir şey öğrenirseniz bana da haber verin. Bence ancak siz geldiğinizde belki siz de bakayım O hala orada. bizim gelmemiz bir 2 saati bulur. Ha, o zaman giderler. Aynen. Kime de soracağım bilemedi. Yarın olmazsa öğreniriz ya, haber gelir.